Herkese merhabalar. Photoshop kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size bu videomda güzel bir Barbie bebek elbisesi hazırladım. Şöyle göstereyim. Bu elbiseyi aslında iki taraflı da kullanabilirsiniz. Bir bu tarafını buna göre tasarladım ben. Yani bu tarafı da giydirilebilir. Bu tarafı da şık duruyor. İki taraflı da kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi ipimi söyleyeyim ben. Aslında şöyle söyleyeyim. İpleri evdekileri değerlendiriyorum açıkçası. Yani yeni bir ip almıyorum. Hani renk numarası falan sorarsanız hani bunun cevabını veremeyeceğim. Çünkü kağıtlarını atmış oluyorum. Ama markalarını az çok hepsini biliyorum. Nako Elite Baby'den yaptım. Bu ip vardı. Bundan yaptım. Turkuaz rengi. Şimdi bir ikincisi yine bir Nako Elite Baby. Yalnız lila rengi yapacağım ikinci elbisemizi. 2.5 tığ kullanıyorum. Bunu her seferinde unutuyorum. Soruyor arkadaşlarımız. Bilginiz olsun. 2.5 şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yine bunu da kendim tasarladım. Kendim ayarladım öyle söyleyeyim. Çok güzel oldu ama gerçekten çok güzel oldu. Evde kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. İlla Nako Elite Baby olacak diye bir şey yok. Bu vardı, ben bunu kullandım. Şimdi başlayalım elbisemize. Şimdi ilk etapta yapmamız gereken arkadaşlar 90 zincir çekeceğiz. 90 zincir çekelim. Arkadaşlar 2 tabii ben bunu burada çekmeyeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bu şekilde 90'ı tamamlayalım zincirimizi. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar 90 zincirimi çektim. Şimdi şunu da unuttum arkadaşlar söylemeyi. Bir de ince detayları kullandım. Metre şeklinde satılıyor bunlar. Hobi mağazalarında, tuhafiyelerde falan bulabilirsiniz. Dilerseniz farklı hani pullarla falan da yapılabilir. Benim elimde bunlar vardı. Bunları değerlendirdim açıkçası. Siz de dilediğiniz gibi bir şey yapabilirsiniz veya sade de bıraksanız olur. Sıkıntı yok. Onu da söyleyeyim dedim. Unutmuşum. Şimdi arkadaşlar zincirimizi birbirine ekleyelim. Etek ucumuzdan başlayacağız. Şu kısmından başlayalım. Arkadaşlar bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayanlar da abone olursa çok mutlu olurum. Evet. Ekledim. İlmek kaydırmayla. Evet. Hemen yan tarafa atlıyorum. Bunda ilmek kaydırma yapacağım. Evet. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanına bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Hemen dibine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Alttan da sayıyoruz. 1 2 3. zincirimize batıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yine dibine bir tane daha yapıyorum. Toplamda 3'e tamamlıyorum trabzanımı. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine 1 2 3. zincirime atlıyorum. 1 hep dibine batıyoruz arkadaşlar. Yanındakilerine değil, yanındaki zincirlere değil. 2 ve 3. Arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar bağladığımız yere kadar geleceğiz.
2, 3. Bir tane daha göstereyim. 1, 2. Evet. 3. zincirimi, pardon, hatta 4. zincire atlamışım. Bu zincir üstlerini de yapmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar ama mecburen tabii ki başlıyoruz. 1, 2 ve 3. Hep dibine batıyoruz arkadaşlar. Bu 3 tane trabzanı hep dibe yapıyoruz. Etek ucundan başladım dedim. Özür dilerim. Şu kısmından başlamış oluyoruz. Bu kabarık kısmımızın tam başından başlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde üçlü trabzanlarla zincirimizi bağladığımız yere kadar gelelim. Evet arkadaşlar, zincirimin üstünü tamamıyla ördüm. Şimdi bitişimizi ayarlayalım. 2, 3 iğne zincir karşıya atlıyoruz. İlmek kaydırma. Hemen yanındakine de yine ilmek kaydırma. Hemen dibine, son trabzanımızın dibine yine bir ilmek kaydırma. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Tekrar başa alıyorum. Evet. Evet, ilmek kaydırma yaptık. Şimdi arkadaşlar döndürüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Burayı çok iyi dikkat edin. Hemen şu yanındaki kutucuğun altından trabzanımızın beline doluyoruz ve bir trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde tekrar yine aynı yere doluyoruz. Yine trabzanımızın beline bir tane daha trabzan yapıyoruz. Şimdi 3. trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde alttan giriyorum ve trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2 ve 3 zincir çektim. Karşıdaki üçlü trabzanın en dibindekine giriyorum ve trabzanımızın beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yerden tekrar bir tane daha yapıyorum. 2, tekrar 3. Birkaç tane göstereyim arkadaşlar. Gerisini yapabileceksiniz. 1, 2, 3. Şimdi 3 zincir çektim. Bakın buradaki 3 trabzanımızın başındakine doladım. Şimdi buradakine dolayacağım. Yani şu trabzanıma doluyorum. Alttan kutucuğumun içinden giriyorum. Trabzanımın belinden doluyorum. Bir trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız hep ikili. Arkadaşlar. Şimdi bir tane daha ikinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir tane daha üçüncü trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine 1, 2, 3. Arkadaşlar hemen karşı tarafa yine aldım. Hep baştaki trabzanlara doluyoruz arkadaşlar. Ama tersten örüyoruz gördüğünüz gibi. Arka taraftan örgümüzü yapmış oluyoruz. Evet, şimdi 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şimdi son bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Evet, kutucuğumun içinden giriyorum. Trabzanımı beline doluyorum.
1, 2. İkinci trabzanımı yapıyorum. Yine aynı yere. 2. Üçüncü trabzanım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle devam edeceğiz. Şimdi sona kadar bu şekilde gelelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar. Yine en başa geldik. 1, 2 ve 3. Şimdi evet bağlantımızı yaptım. Çeviriyorum. Pardon arkadaşlar, devam ediyorum. Ben de unutuyorum. İlmek kaydırmalarla 3 tanesinin altına kadar devam ediyorum. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buraya tekrar dikkat edelim. Alttan alıyorum. İlk trabzanımın beline doluyorum. Birinci trabzanım. Tekrar aradan giriyorum. İkinci trabzanıma doluyorum. Tekrar aradan giriyorum. Şuradan üçüncü trabzanıma, pardon, şöyle göstereyim. Evet. Şuradan arkadaşlar görülebiliyordur inşallah. Üçüncü trabzanıma girdim. Evet. 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3. Hemen karşıya geçiyorum. Karşıdaki ilk trabzanıma atladım. Beline doladım. Bir tane daha. Arkadaşlar şimdi buradan sonrasında aynı şekilde sürekli hep aynı şekilde devam edecek. Bu şekilde yaparak biz şimdi şu an 3. sıramızı örüyoruz. Bunu tam olarak 10 sıraya tamamlayacağız. Sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. 10 sıraya tamamlayalım. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Evet, üçüncüyü de yaptım. Evet. Yapalım arkadaşlar. Devam edelim. Hola, ¿cómo estás? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No, if you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. Evet arkadaşlar, tamamıyla ördüm. Yalnız yanlış saymışım maalesef. 11 sıraya tamamlayalım. 10 sıra demiştim. 11 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. Bir sıra daha örelim üstüne. Sonradan tekrardan saydım. Evet, şimdi burada 2, 3. Şimdi burada bitiriyoruz örneklik kısmımızı. Evet. Şöyle bir sağlamlayalım. Sonra iplerini içine çekeceğiz. Şimdi dursun. Şimdi arkadaşlar çeviriyoruz. Zincir yaptığımız kısmı çeviriyoruz. Şimdi ben hemen bağlayayım. Evet. Zincir yaptığımız kısım, bu bağladığımız kısımdan başlayacağız. Bir tane düğüm atıyorum. Evet, buraya ekleyeceğim. Aynı yerlerden yaparsak
Farklı farklı yerlerde ek yerimiz olmaz. Evet, şimdi arkadaşlar bir tane de ilmek kaydırma yapalım. Evet. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yaptım. Her bir zincirin tepesine batıyorum. Birinci ilmeğimi çıkardım. İkinci ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. Evet. Şimdi tekrar bu şekilde daraltmalara başlıyoruz. 2. Her bir zincirin tepesine birer tane ilmek alarak 3 tane ilmeği bir kerekte çıkartacağız. Evet. 1 ve 2. Gördüğünüz gibi. Bir ve 2. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Üçerli üçerli toplayarak başladığımız yere kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başladığım yere kadar geldim. Üçerli üçerli toplayıp ilmeklerimi. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. Barbie'lerimi de aldım bu arada. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramızda artık oturtturacağız. Tam olarak darlığını, yani genişliğini tam olarak ayarlayacağız. Son kesim yapacağımız sıra. Şimdi arkadaşlar bir tane sık iğne yaptım. Başladığım yerden. Şimdi bir tane topluyorum. Tekrar. Bir tane sık iğne. Bir tane daha yapıyorum. 2. 2 sık iğne. Şimdi bir tane topluyorum. Şimdi bunu durumuna göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Yani aralarda 2 sık iğne, 1 sık iğne olarak bunu buraya oturtturmaya çalışacağız. Ben kalça kısmını ölçerek yaptım. Şu kısmını kalçaya göre yaptım, yani genişliğini. Yani bu kalçasını ölçerseniz burasına tam geliyor. Yani bakın artık siz duruma göre, belki sizin sayınız daha fazladır, daha azdır. Hani aralarda bir sık iğne yaparsınız veya 2 sık iğne yaparsınız. Buna göre, kafanıza göre daraltmalarınızı, sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. Mesela bak 2 tane yine sık iğne yaptım. Şimdi burada yine toplayacağım. Bunu mesela kestim. Şimdi mesela bir tane yapacağım arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarlayın. Yani dediğim gibi sizin sayınız daha fazladır, daha eksiktir. Buna göre ayarlayın arkadaşlar. Evet, bir tane daha yaptım. Şimdi 2 sık iğne yapacağım. Aralarda bazen bir sık iğne yapıyorum. Yani tam kalça kısmını ölçerek bunu ayarlamış olacağız. Şimdi mesela bir tane yaptım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Baktınız çok daraldı. Daha açın. 3 de yapabilirsiniz. Yani daralmasına göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi bir tane yapacağım sık iğne. Burada yine toplayacağım bir tane. Keseceğim yani. Şimdi 2 tane yaptım. Şimdi burada bir topluyorum. Bir tane yaptım. Bir tane topluyorum. Yani kafama göre yapıyorum arkadaşlar bunu. Yani bakıyorum hani daha ne kadar daralması gerekiyor. Ona göre hani sıklaştırmalı mıyım? Yoksa daha mı fazla yapmam gerekiyor sık iğnelerimi? Bu şekilde arkadaşlar, yani herhangi bir sayısı yok. Önemli olan sizin tam Barbie'ye oturtturabilmeniz.
mesela bana geniş gibi geldi. Ardı ardına 2 tane yapacağım mesela toplama. 2 tane kestim. Biraz daha sıklaştırdım. Şimdi bir sık iğne yapacağım. Bir tane de toplayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bir daha toplayacağım. Çünkü geniş kaldı. Bir daha toplayacağım arkadaşlar. Yani ardı ardına da gelmesin. Ben şimdi size örnek olarak gösteriyorum. Hani toplamalar, yani bunu tamamıyla yayın. Hani iki sık iğne, bir kesme. Hani çok geniş bırakıyorsa siz bunu bir sık iğne, bir kesme. Çok özür dilerim. Veya 2 sık iğne, bir kesme olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Evet, sanırım geldik zaten. Bunu da toplayacağım. Şimdi ben size ölçmesini göstereyim. Ben sonra zaten tekrardan ayarlayacağım. Şekilde şu kalçaya oturtturun arkadaşlar bunu. Bunu böyle kalçasına oturtturacağız. Eğer bu kalçaya oturduysa bu artık tamamdır. Yani şöyle bakın, bol kalıyor. Gördüğünüz gibi. Zaten ördükçe de bu daha da daralacak. Şu düz kısmına geçtiğimizde daralmaya başlayacak. Ben şunu bir oturtayım arkadaşlar. Tam buraya göre ayarlayayım. Çünkü bol kaldı sanki biraz. Biraz daha daraltacağım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde daraldı. Geneli ardı ardına topladım. Üçerli üçerli toplayıp aralarda bazen birer sık iğne attım. Yeterli oldu. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi Barbie'mi giydireyim. Bir de öyle görün. Evet. Yani bu şekilde duracak ama bu tabii ki daralacak şimdi ördüğümüzde. Gördüğünüz gibi bakın. Tam kalçasına göre ölçtüm. Ve tamam oldu. Şimdi arkadaşlar benim lila ipim maalesef ki yetişmedi. Sadece kol detayları için ayıracağım bir kısım. Kremle devam edeceğim. Çünkü mecburen, yani mecburen ekleyeceğim. Yani yeni ip almaya da gerek duymuyorum. Siz de öyle, evinizde ne varsa, hani yetmezse farklı bir ip kullanın. İki renk olsun, ne olacak ki yani, kim size ne diyecek? Yani bunu niye böyle mi yaptın diyecekler. Yani maksat burada hem çocuğumuzun gönlü olsun, sevinsin, hem de iplerimiz de değerlenmiş oluyor. Yani kenarda duracağına. Yani bunlar için yeni ipi almaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi ben kremle devam edeceğim. Bu 2 renk olacak. Bu tek renk oldu. Ona yeterli oldu. Buna 2 renk olacak. Evet. Şimdi bu şekilde bağlıyorum. Yine aynı yerden. Evet. Arkadaşlar şimdi bağladım. Bu örgümüzü şu şekilde yapıyoruz. Zincirlerimizin, sık iğnelerimizin arkadaki iplerini alıyoruz. Arka lop mu deniyor? Ne deniyor ona? Ben de bilmiyorum ya. Bu şekilde arkadaşlar. İnanın terimleri bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sadece örnekleri biliyorum. Onlara göre ayarlıyorum. Hani çok yeni nesil şeyleri gerçekten ben de bilmiyorum. Şu şekilde arkadaşlar arkalardan alarak bunu döne döne devam edeceğiz. Bu eğer şimdi tabii ki bunu vücuda oturtturmamız gerekiyor. Bu şimdi burada ilk ördüğümüzde biraz daralıyor. Bu daraldığı için bunu aralarda artmalar yaparak, yani sayılarla değil, bebeğin vücuduna ölçe ölçe gidiyoruz arkadaşlar. 2 renk de hoş olabilir yalnız gibi geliyor bana. Markaları aynı.
İkisi de Nako Elite Baby. Yani farklı renk olabilir, sorun değil ama kalınlıkları aynı olsun arkadaşlar. İplerinizin hani 2 renk veya 3 renk yapmayı tasarlıyorsanız mutlaka iplerin kalınlığı aynı olması gerekiyor. Çünkü o zaman oturmaz zaten. Bu şekilde. Sürekli arkadaşlar yukarıya çıkana kadar. Şimdi ben söyleyeceğim, şu başa geleyim de bazen de hem ör hem konuş. Gerçekten kafam da karışıyor. Bu Barbie bebekleri benim çocukluğumdan zaten çok ilgim var. Hele şu elbiselerine hasta oluyorum bunların. Çok seviyorum yani, sizin anlayacağınız. Bunu nasıl yapalım? Şuradan. Evet, girdim çok şükür. Arkadaşlar böyle sürekli döne döne hep arkadakini alıyoruz. Hep arkadakini. Normal sık iğne değil. Hani normal sık iğneyi buradan giriyoruz ama bunun arkadaki iplerini alıyoruz. Umarım gözüküyordur. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde. Şimdi mesela bu daraldı. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar daraldı. Bunu kontrol altında mutlaka tutun. Çok daralmasın. Şimdi bunu bu şekilde düz olarak gidiyoruz ama şimdi yukarıya doğru genişlediği için aralarda birer artma. Zaten fark etmişsinizdir. Ben tabii yanlışlık nerede yaptım? En önde yapmışım. Bakın şöyle göstereyim. Burada hata yapmışım yani. Önde yaparak hata yapmışım. Bunları genelinde hani yanlara, arkalara gizleyerek yapın. Onu da göstereyim ben size. Bunu ölçe ölçe oturttura sürekli bunu bu şekilde giydireceksiniz. Bu baktınız daraldı burada. Artmalara başlayın. Aralarda. Hani sürekli değil. Mesela burada bir artma yaptım diyelim. Bir iki sıra örün. Bir artma daha, iki artma daha yapın. Aynı yerlerde olmasın. Dediğim gibi özellikle yanlara ve arka taraflara gizleme yapın. Artmamızı da yine aynı şekilde aynı yere 2 tane yapıyoruz bu sefer. Yani tek değil 2 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve sonrasında devam ediyoruz. Aslında onlar fark edilmiyor bile ama yani şu anda da aslında videoda fark ediliyor. Normalinde bunlar fark edilmiyor bile. Resimlerde falan fark edildi. Yani ben bilmiyorum, bildiğim için belki çok dikkatimi çekti. Dediğim gibi bu yanlarda, arka kısımlarda bunları gizlemeye çalışın. Zaten şu kalçaya kadar oturduğunda bir daha artma yapmayın kesinlikle. Şu koltuk altına kadar dümdüz bir şekilde örün. Şuradan sonrasını artma yapmayın. Şu da rahat girsin. Şuradan sonrasını hani burasını da daraltın diyeceğim. Ama daraltırsanız bu sefer kalça kısmından elbiseyi giydirirken dar olur, giydiremezsiniz bebeğe. Bu yüzden kalçadan sonra bir daha hiçbir şekilde artma yapmıyoruz. Şu koltuk altı kısmına kadar düz olarak örüyoruz. Bunları bu şekilde yapalım. Şu kısmını böyle güzelce otursun vücudumuza. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Dediğim gibi artmaları da aynen aynı yere 2 tane. Mesela burada yaptım. Bir iki sıra sonra bir tane daha yaparım. Veya birer sıra arayla yaparım. Yani onu artık siz kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Bebeğe göre, bebeğin durumuna göre. Hani böyle bir Barbie bebeği değil de belki örme bebeği yapıyorsunuzdur. Onlara tabii giydirmesi daha kolay olur. Yani bu şekilde artmalarla ayarlayıp üzerine oturtturacağız arkadaşlar. Dediğim gibi şu örneği ta bu
koltuk altına kadar örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, vücut kısmını bitirdim. Tam göğüs üstüne kadar, koltuk altına kadar örmüş oldum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi ilk etapta yaka kısmını yapalım. Göğüs kısmını. Bu kısmı, yani bundan sonrasını bebeğimizin üzerinde hep yapacağız. Evet. Beyaz normal, yani ben yani siz de kendi renginize göre seçebilirsiniz. Ama fark etmiyor, yani örgünün içinde kayboluyor arkadaşlar. Evet, ben beyazla yapıyorum. Normal dikiş ipliğiyle yapalım bunları. Şimdi şu şekilde her bir sırayı aldırarak, umarım görüyorsunuzdur. Evet. Tam göğüs altına kadar bunu bu şekilde büzüştürüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan dümdüz geçirelim. Bunu sıkı sıkı yapalım. İyice büzüşsün bu şekilde. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. İyice büzüştürelim. Bu arada ben arkadaşlar kollarımı da yaptım. Size sayılarını vereceğim. Siz bunu rahatlıkla yapacaksınız. Bunu iyice büzün arkadaşlar. Ne kadar büzük olursa o kadar güzel duracaktır. Yani oyuk olması lazım şu kısmının. Şimdi ben bunu burada bırakacağım. Gördüğünüz gibi bunu sürekli olarak bir alttan bir üstten. Şimdi burada büzemiyorum ben çok fazla. Alttan üstten, alttan üstten bunu iyice bir oyalım göğüs kısmını. Kollarımızı da şu şekilde yapıyoruz. Aynen etek gibi yapıyoruz, başlıyoruz. Modelimiz aynı. Sadece 25 zincirle yapıyoruz. Eteğimiz 90 zincirle başlamıştık. Kollarımızı 25 zincirle yapıyoruz. 3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 sıra örüyoruz. Bunları da şu şekilde göstereceğim. Artık şu şekilde geçireceğiz. Hani tekrar örmek istemedim. Çünkü aynı işlem. Gerek yok yani. Sadece vakit kaybı. Hani video uzamasına sebep olur. Başka da bir şey olmaz. Her şeyi üzerimizde terliyoruz. Sonrasında elbisemizi çıkartıp üstünde güzelce dikişlerini atıyoruz. Dikişlerimizi dediğim gibi normal dikiş ipliğiyle yapacağız. Arkadaşlar şu şekilde bu yalnız başladığımız yerleri mutlaka alta getirin ki kaybolsun. Tam uçuca dikeceğiz arkadaşlar. Şu zincirle şu elbisemizin şu kısmını bu şekilde bitiştirerek böyle iğneleyin. Tam koltuk altı kısmı kadar, şu kadar bir kısım, bunları ekleyin arkadaşlar. Yani çok bir zorluğu yok. Önemli olan modeliydi, örneğiydi. Onları zaten anlattım. Dikişlerini de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde iğneledikten sonra elbiseyi çıkartın. Bunu rahat rahat elinizde dikin arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Bu rengi de harika oldu yani. Ben çok beğendim. İki renk de
yapabilirsiniz. Hani ben ipim bitti diye böyle yaptım ama iyi ki de böyle yapmışım. Çok harika bir şey oldu. Bunları da yapalım. En sondan incilerimizi dikeceğiz, yerleştireceğiz. Sonrasında elbisemiz zaten bitmiş olacak. Şimdi dikeyim ben. Son halini göstereyim. İncilerimizi de dikelim. Zaten dediğim gibi bitmiş olacak. Elbisemize güzel bir elbise meydana gelmiş olacak. Hemen dikiyorum, dönüyorum. Evet arkadaşlar, kollarını da diktim. Göğüs kısmını da güzelce ayarladım. Sıra geldi incilerimize. Hani ben inci kullandım. Siz farklı bir aksesuar kullanabilirsiniz veya hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Yani böyle sade de kalabilir. Ama tabii aksesuar gösteriyor elbiseyi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi size sadece nasıl diktiğimi göstereceğim. Tabii kendim dikeceğim. Burada dikmem çok zor. Tam bu uçuca denk getireceğim aksesuarlarımı. Yani aksesuarımın ucuyla örgümün ucunu, kenarını birlikte yani dikeceğim bu şekilde. Yani yapıştırma değil, dikme. Yani en azından benim kullandığım aksesuar dikmeli. Bazıları mesela dikmeli olmuyor, yapıştırmalı oluyor. Onu da soğuk silikonla falan yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde döndüreceğim. Arkasından yine dikiş ipliğimle, normal herhangi bir dikiş ipliğimle ben bunu bu şekilde etrafından böyle dikeceğim arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Sonrasında eteklerini de bu şekilde etrafından dikeceğim. Böyle olacak arkadaşlar. Ben bir dikeyim. Son bitmiş halini de size göstereyim. Elbisemiz bitmiş olsun. Evet arkadaşlar, incilerimizi de diktim. Son halimiz budur. Gördüğünüz gibi. Çok şükür bir tarifin daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar, abone olursanız çok sevinirim, mutlu olurum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklerseniz minnettar kalırım. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Yeni bir tarif, yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.